Excel, Word, PowerPoint gibi ofis programlarını ücretsiz, özellikle vurguluyorum, lisanslı bir şekilde nasıl kullanacağınızı anlatmak istiyorum. Ve hiçbir maliyeti olmayacak. En son ofis sürümünü kullanacaksınız. Bunun için iki yöntem göstermek istiyorum size. Birisi Microsoft, birisi de Google tarafı. İkisinin de ürünleri birbirine benziyor. Bazılarının birbirinden artı özellikleri var. Bu işlemlerin hepsini browser üzerinden yapacağız. Biraz alışkanlığımız değişebilir ama masaüstü Excel kullanımından hiçbir farkı yok. Önce Microsoft'la başlayalım. Yeni bir gizli sekme açayım. Web üzerinden excel.new yazıyoruz. Enter'a basıyorum. Burada sizden Microsoft üyesi olmanızı istiyor. Kendi mail adresinizle üye olabiliyorsunuz. Benim kayıtlı üyeliğim var. Size tekrar göstereyim. Excel.new dediğimde gördüğünüz gibi boş bir Excel açılıyor. Aynı şekilde PowerPoint açmak istersem PowerPoint.new diyorum. Enter'a basıyorum. Boş bir PowerPoint açılıyor. Bir de Word için göstereyim. Word.new diyorum. Enter'a bastığım zaman Word programı açılıyor. Herhangi bir kurulum yapmanıza gerek kalmadan bütün ofis programlarını bu şekilde ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Biz normalde bilgisayara kaydetsin isteriz. Bunu nasıl sağlıyoruz? Masaüstü bilgisayardaki Excel'i açmak için buradan bu cihazdaki dosyayı aç ve Excel'i çift tıklıyorum. Excel dosyası bu şekilde açılmış oluyor. Eğer OneDrive kullanıyorsanız daha entegre çalışacaksınız. Şu anda bilgisayarınızda ofis programı olmadığını varsayıyoruz. OneDrive kullanırsanız klasörü aç dediğimde dosyaları buraya taşıdığını görüyoruz zaten. Ayrıca office.com yazarsak en son açtığımız, kaydettiğimiz dosyaları göreceksiniz. Başka kullanılan Outlook, PowerPoint gibi web üzerinden kullanılan bütün programları da erişebiliyorsunuz. Burada uygulamalara basarsam Excel, Word'ün dışında başka uygulamalar da var. Mesela en çok kullanacağınız Windows Forms uygulaması. Veri çekerken kullanacağınız bir araç. Google'da da bunun Google Forms diye bir özellik var. Birbirinin aynısı. Hazır şablonlar var. Bunlardan bir tanesini tasarlarsanız arkasına Excel'e ekliyor ve Excel'e kaydediyor. Başka bir eğitim videosunda bunu da size anlatıyor olacağım. Web üzerine çalışmanın bir avantajı da aynı anda birkaç kişi farklı bilgisayarlardan kullanabiliyor Excel'i. Bir hücreye bir veri yazarken başka biri başka bir hücreye veri yazabiliyor. Onu da şöyle göstermek istiyorum. Şu anda web üzerinden çalışıyorum. Gelişmiş hücre biçimlendirmeyi bir de kurulumdan açmak istiyorum. Birini lokalden açıyorum, birini web üzerinden açtım. Şöyle ikisini yan yana koyarsam. Şimdi şurada MC yazıyor bakın. Yani MC şu hesap buradaymış. Ben hangi hücredeyim? Ben de şuradayım. 70-61'deyim şu anda. Canlı olarak webde olanı anlık görebiliyorum. Şuraya Ankara yazdığım anda şu anda güncellendi, Ankara yazdım. Yani lokal bilgisayardaki dosya webten yapılan değişiklikleri anlık görüntüleyebiliyor. Peki yetkiyi nasıl vereceğiz? Başka birine nasıl paylaşacağız? Onu da şuradan yapıyoruz. Paylaş diyorum. Bağlantıyı kopyala dedikten sonra bir link oluşturuyoruz. Linki kopyalayalım ve yeni bir gizli sekme açtım. Bu bağlantıyı yapıştıralım. Biraz önce web ile lokal bilgisayar üzerinden denemiştik. Şimdi ikisini de webten deneyelim. Biri gizli sekmedeki kişi olsun. Evet, burası gizli moddaki, yani herhangi bir Microsoft hesabı olmadan açılan ve paylaşılan yer. Burası ise benim kullandığım, web üzerinden paylaştığım yer. Gizli modda benim hareketimi görüyor. Şurada da GC, yani ziyaretçi modunda görebiliyor. Ben bunu buraya taşıdığımda bakın Mustafa Çetin'in konumları hep değişiyor. Şu renkli olan değişiyor. Ben burayı İstanbul olarak değiştirebilirim. Enter'a bastığım zaman burada İstanbul değişiyor. Misafir değiştirdi. Aynı şekilde misafir, buraya Excel eğitimi yazdım. Şu anda yazıyor diyor, bakın hala devam ediyor. Enter'a bastığım anda sanki WhatsApp yazışması gibi anlık verileri görebiliyor. Web'ten kullanmanın böyle artı özellikleri var. Web'ten başka nasıl bir artı özellikleri var? Şöyle sağ tuş diyelim. Bu hücreye Excel eğitimi yazılmıştı. Değişiklikleri göster dediğimde Excel eğitimi yazdı. Sonra Word eğitimi yazıyorum. Değiştirdim. Ve bu Word eğitimi kısmına değişiklikleri gör dediğimde konuk önce Excel eğitimi yazmış, sonra Word eğitimi yazmış. Yani eskiden yazılan verileri de görebiliyoruz ve sürelerini hangi zamanda yapıldığını da görebiliyoruz. Sonda konuk ziyaretçi silmiş olsun, aynı hücreyi değişikliklere yeniden yap. Bakın yeni halde de buranın silindiğini görüyoruz. Yani her hücreyi geçmişle beraber kaydetmeye başlıyor. Bu
Web üzerinde kullanmanın avantajları. Peki başka nasıl avantajları var? Şöyle bir göz atalım. Ücretsiz olması avantaj. Aynı anda birçok kişi tarafından kullanılır olması büyük bir avantaj. Lokal kurulan bilgisayarda böyle bir avantaj yok. Otomatik kaydetme özelliği var. Şuradaki işaret, ufacık değişiklik yazdığımda hemen sync oldu ve kaydetti anlık. Böyle bir artısı var. Masa üstünde olmayan bazı uygulamalar var. Onlar çapraz ara XLOOKUP, short sırala formülü, filtre formülü ve unique benzersiz formülleri. Bunlar dizi formülleridir. XLOOKUP'ta düşey aranın daha yeni versiyonu. Bunlar da web üzerindeki uygulamalarda var. Zaten en çok işimize yarayan formül grubunu web üzerine atmış. Peki neler yok burada? İnternet gerekiyor. Tabii internet olmazsa Excel, Office, Word programı kullanamıyorsunuz. Bu dezavantajı. Power Query yok. Yani iş zekası tarafında iş modelleri oluşturuyorsanız onları kullanamıyorsunuz web tarafında. VBA ve makro yok arkadaşlar. Bunun dışında normal Office kullanımını Microsoft üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir de Google'a gelelim. Google'da da aynısı var. Burada OneDrive vardı, burada da Google Drive var. Birbirinin alternatifi aslında. Ona bir göz atalım. Excel için Google etablolar diye geçiyor. Word için Doc diye geçiyor. PowerPoint için Slide diye geçiyor. İsimleri değişik ama birebir aynı işlemleri yapıyor. Google'la Excel açmak için Sheets.new yazıyorum. Yani sonundaki new gene aynı mantık. Ve bize boş bir Excel açıyor. Aynı şekilde Word için Doc.new yazıyorum. Bu da Word'ı açıyor. PowerPoint için ise Slides.new yazıyorum ve yeni bir sunu dosyası açıyor. Diğer Excel gibi otomatik kaydediyor, web tabanlı. Menüleri biraz daha farklı, bu şekilde açılır listede geliyor. Tek farkı o. Bunları kaydettiğimizde ücretsiz Excel yazdığımda şu anda kaydetti ve Google Drive'a kaydettiğini söylüyor. Şuraya taşı dersem benim Google Drive hesabındaki dosyalarıma, klasörlerime erişiyor. Varsa istediğim klasöre bunu taşıyabiliyorum. Aynı zamanda şu Excel'e basarsam bütün lokaldeki Excel klasörlerimi de görebiliyorum. Paylaşma özelliği burada daha da gelişmiş. Paylaşa basalım. Bağlantıyı kopyala diyeceğim ve bunu bir kenara atalım. Başka bir hesapla bu bağlantıyı yapıştırıyorum. Burada Gmail hesabı gerekiyor. Gmail hesabı olmadan erişemiyorsunuz. Erişim istek geldi. Düzenleme mi istiyorsun, görüntüleme mi? Düzenleyen dediğimde bana istek gönderiyor benim mail adresime. Gmail'e gidiyorum ve erişimi onaylıyorum. İsteğini kabul ediyorum. Şurada bakın gelmiş bağlantı isteği ve paylaş diyorum. Ve erişim isteğini kabul ediyor. Tekrar yinelediğimde bu dosyayı açtı. Şimdi iki dosyayı gene yan yana getirelim. İki Excel'e. Aynı şekilde Mustafa Çetin yazıyor. İki hesap. Ben buraya Excel eğitimi yazdım. Bakın buraya da geldi ve yapanın Mustafa Çetin Home dosyası olduğu. Word eğitimi güncellemeleri iki tarafta da gösteriyor. Word eğitimini sildim. PowerPoint yazdım. Sağ tuş deyip düzenleme geçmişini göster. Microsoft tarafından daha gelişmiş. Zamanı ve her hücreyi burada da gösteriyor. Yaptığım değişiklikleri düzenleme geçmişini göster diyerek hangi tarihte ne zaman yapıldığını görüyorum. Tıpkı Microsoft'taki gibi. Paylaşma özelliği biraz daha gelişmiş demiştim ya. Microsoft'ta olmayan bazı özellikler şöyle ki sadece şurayı korumak istiyorum. Burayı renklendirmek istiyorum şöyle. Sadece ben değişiklik yapabileyim. Kimseye yetki vermek istemiyorum. Veri sekmesinden sayfayı veya aralıkları koru diyor. Buraya basıyorum ve bu aralıklara izinleri ayarla. Paylaştığım kişi bu kişi. Buradan kaldırıyorum yetkiyi, tamamlıyorum. Ve bu aralığa sadece ben değişiklik yapabileceğim. Ankara yazdım. Burada görüyor. Paylaşılan kısım yazmak istediğimde nesne izin vermiyor. Ama diğer hücreye ben değişiklik yaparsam hemen bunun yanındakine değişikliğe izin veriyor. Microsoft Excel'in artı özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Normal Excel'de olmayan ama Google etablolarda olan artı özelliklerden bahsetmek istiyorum.
Google Finans özelliği, finans verilerini, canlı verisini çekiyor. Çok başarılı bir formül arkadaşlar. Bu Web Excel'de de, Local Excel'de de yok. Burada var. Çok başarılı bir formül. Google Translate, otomatik çeviri yapan, bu da çok başarılı bir formül. Excel'de yok. Google Excel'de var. Import HTML, bir webdeki HTML tablosunu çekiyor. O da çok güzel bir formül. Gene Excel'de olmayan özelliklerden. Import XML gene bir veri çekme aracı. Import feed dediğimiz web üzerindeki bir servisten veri çekebiliyor. Bu da yok. Import data kısmı Excel'de Power Query ile biraz benziyor ama tam da birebir aynı değil. Farklı özellikleri var. Ve Parklime dediğimiz bir özellik varmış. Query özelliği çok başarılı arkadaşlar. Yani içinde eğer SQL bilen varsa SQL diline çok benziyor ve listeleri SQL koduyla çekiyorsunuz. Ben çok bayıldım bu formüle. Çoğu yerde kullanıyorum bu formülü de. Bunlar Google e-tabloların artı özellikleri arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Artı Google e-tabloda olup olmayan bazı özellikleri daha saymak istiyorum. Hücre düzenleme geçmişi Local Excel'de yok. Web Excel'de var. Burada çarpı demişim ama canlı finans verisi biraz önceki formülde göstermiştim. Excel'de yok. Otomatik çeviri Excel'de yok. Web'den alma, query dili. Bunlar zaten söylemiştim. APP script ile web otomasyon dediğimiz kısım. Yani bir nevi Excel'in makrosuna benziyor ama APP script makrodan daha gelişmiş. Mesela başka sistemlere entegrasyonu da yapabiliyorsunuz. Ben kullandım. Farklı sistemlerle veri çekiyorum. Mesela takvimimle entegrasyon yapıp telefonumdan hatırlatma yapabiliyor. Bu özellikler müthiş, yani çok kullanıyorum ben bunu. Google e-tablolardaki formla Microsoft formlar ikisi de aynı ayar diyebilirim. Ama bu işe önce Google tarafı girdi. Sonra Microsoft da geliştirdi. İlk hali Microsoft Form'un daha kısıtlıydı ama sonradan o da yetişti. Ve diğer gerçek zamanlı işbirliği ve makro kaydedici özellikleri Google e-tablolarda var. Web üzerinde yok arkadaşlar. Word'e, Excel'i para vermek zorunda değilsiniz. Ücretsiz kullanabilirsiniz. Microsoft tarafında kısıtlı olabilir ama Google e-tablolar tamamen ücretsiz ve sınırsız. Microsoft'ta lisanslı olmasına rağmen olmayan bir sürü özellik Google kendi içinde barındırıyor. Benim gibi Google e-tabloları da kullanabilirsiniz. Excel'e alıştıysanız normal Excel'i de web üzerinden para vermeden kullanabilirsiniz arkadaşlar. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.